Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açık havada Octoyus'ta lezzetler ve tatlar hazırlamaya devam ediyor. Bugünkü tarifimiz baklava olacak. Baklavamızda neler var? Hemen hamuruyla başlayacağım. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 2 çorba kaşığı sirke, 1 fiske tuz, 4,5 su bardağı unum var. Az gelirse ilave edeceğim. Cevizli baklava hazırlayacağım. 500 gram ceviz, 250 gram tereyağım var. Şerbetin ölçüsünü birazdan vereceğim sevgili seyircilerim. Şimdi karıştırma kabının içerisine Bismillahirrahmanirrahim. Önce sütü döküyorum. Bardak ölçümüz nedir? Çünkü bu bardak ölçüleri çok değişken bir bardak ölçüsü. Sevgili seyirciler, bu 125 mililitre çay bardağı. Küçük olanlar var. Onlar 100 mililitre oluyor. Ama bu biraz büyük olduğu için bu 125'lik. Evet. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt. Sevgili seyircilerim, 1 tane yumurta geliyor içerisine buranın. Evet. Yumurtayı da aldık. 2 çorba kaşığı sirkemiz var. Önce bir çırpalım buradakileri, ondan sonra da sirke vereceğim. Çünkü sütü kesmesin diye söylüyorum. Yoğurtla bir karışsın sıvılar. Evet, 2 çorba kaşığı elma sirkesi koydum. Üzüm de olur, fark etmez. Ne varsa elinizde, evinizde ondan yararlanabilirsiniz değerli seyircilerim. Evet, sıvıları çırptıktan hemen sonra 1 fiske tuz ekliyorum buraya. Evet, 1 fiske tuzu da koydum. 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum. Kabartma tozunun ölçüsü de değişebiliyor. Bu benim koyduğum kabartma tozunun ölçüsü 10 gramlık bir paket kabartma tozu sevgili seyircilerim. Onu da karıştırdım. Tüm sıvılar karıştıktan sonra sıra geldi un ile devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Şu anda burada 4,5 su bardağı unumuz var. Yeterli gelirse amenna. Yetmezse de un ilavesinde bulunacağız. Bardak ölçü nedir Octoyus'ta diyen seyircilerim şu anda kulak veriyorum, duyuyorum. 200 mililitrelik bardaklar ile 4,5 su bardağı un koydum sevgili seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ortalama 5 dakika kadar yoğuruyoruz hamurumuzu. Kıvamı kulak memesi yumuşaklığında oldu. Bakın şu anda güzel, gayet güzel bir hamur ortaya çıktı. Şöyle bastığınız zaman sevgili seyircilerim, yumuşak, çok sert değil, çok yumuşak da değil. Tam orta kıvamda. 5 dakika yoğurduktan sonra hemen karıştırma kabını yıkayıp ters çevirip kapatıyorum. Böyle bir 20 dakika bekleyecek. Bu sırada cevizi hemen parçalayıcıdan geçiriyorum. Pirinç tanesi büyüklüğünde olacak. Hafif dişe dokunsun, tamamen toz haline getirmeyelim. Şimdi sıra cevizlerde. Baklava hamurumuz şu anda bakın biraz buharlandı değerli seyircilerim. Hemen şöyle açıyorum. Evet, hamurumuz ortaya çıktı. 20 dakika bekletelim hamuru, güzel dinlenmiş olsun. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamuru 3'e böleceğiz sevgili seyircilerim. Şimdi 3 parçaya böleceğiz burada. 3 parçaya böldükten sonra her parçayı 15'e böleceğiz. 15 toplamda burası 45 tane olacak. 45 bezeye bölünmüş olacak. Hemen bir tanesini şöyle uzatayım. Sonra 15'e burayı bölüyorum sevgili seyircilerim. Böldükten sonra hepsine aynı işlemi yapacağız. Sonra merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıp mısır nişastasıyla açıp aralarına da mısır nişastaları olacak. Şimdi sevgili seyircilerim hemen şuradan bir beşli işaret koyuyoruz. Ondan sonra 5-5 kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Güzel günlerde, özel zamanlarda her zaman baklava var soframızda. Kesmeye başlıyorum. Az sonra da açılış bölümüyle devam edeceğim. ...45 bezeye bölmüş olduğumuz ceviz büyüklüğündeki hamurları bol nişasta ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum sevgili seyircilerim. Şimdi şu anda
Bu 45. bezemiz oluyor. 15-15 bezlerin arasına açtım. Açık havada olduğu için kuruma yapar. Kurumasın. Siz de evde hazırlarken de kurumamasına özen gösterin. Tatlı tava büyüklüğünde şöyle nişasta yardımıyla 300 gram nişasta kullandık şu ana kadar. Toplamda açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazacağım sevgili seyircilerim ki hiçbir detayı kaçırmamanız için söylüyorum. Şimdi bezeler açıldıktan sonra mutlaka nişastalayalım ki katlarını açarken nişasta yardımıyla açmış oluyoruz. Evet, bu 15. idi. Şimdi 15. olduktan sonra buradaki hemen tezgahıma nişastayı serptim. Gel bakalım canım. Sevgiyle kendime doğru alıyorum. Evet, burası 15 adet. Diğerleri de bakın burada şu anda kat kat doldurdum buraya hepsinde. Birincisi burada, iki burada. Bir tane de altta var bakın. Görüyor musunuz? Kurumasın çünkü açık havadayız. Açık havada çabuk kurur. Ondan dolayı üzerini kapatıyorum bez ile. Şimdi sevgili seyircilerim şurada 15 taneyi aldıktan sonra tezgahın üstüne şöyle bir sevgiyle parmak uçları ile hamurumuzu birbiriyle bir kaynaştırıyoruz. Nişasta kat aralarını pişerken çıt 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 ayrılmasına yardımcı oluyor. Sevgili seyircilerim, tepsinin büyüklüğünde hamurlarımızı güzelce açtık. Şurası merdaneye gelen yer olduğu için biraz burası parçalanabiliyor ama hiç problem yok. Orayı öncelikle alacağım. Şurayı. Burası bize cevizlerin üzerine hemen buraya serpeyim. Burası çünkü üst bölüm olduğu için en üstte kalacak, üst bölümün temiz olması gerekiyor. Güzel baklavamızın görünebilmesi için sevgili seyircilerim. Bir kat daha eğer alabilirsem bir şansımı deneyeceğim. Alabilirsek çok güzel olur. Yani hiç kırık parçalar olmadan güzel olur. Evet, gayet iyi oldu. Bakın incecik aldım, görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Evet, burası son kat artık. Evet, şimdi burası hazır. Sevgili seyircilerim hemen şu tepsiyi şuraya alayım. Bakın tepsiyi buraya alıyorum. Hazırlamış olduğumuz baklava hamurumuzu getiriyorum. Üstüne düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Tamam, gel canım bakalım. Açık havada olduğu için birazcık kuruma riski var. O yüzden acele etmeye çalışıyorum değerli seyircilerim. Evet, üst hamur bir tık daha diğerlerine göre büyük olsun. 15-15 toplamda 45 kat oldu. Tepsimizin ölçüsü 41 santime 41 santim bir tepsi kullandım bugün. Gel şimdi şöyle üste alabilirim. Burada kapatırken bıçağın ters tarafı ile köşeleri hamuru şöyle sıkıştırmamız gerekiyor. Sevgili seyircilerim, bakın şöyle güzelce sıkıştıralım. Bıçağın ters tarafı ile bu işlemi yapıyoruz. 3 kattan oluştu baklavamız. 2 katında ceviz var. Cevizli, fındıklı, fıstıklı yapabilirsiniz. Sevgili seyircilerim, baklavaları kestim. Büyük dilimler değil, böyle tek seferde yenilebilecek küçük parçalara böldüm özellikle baklavamızı. Şimdi tereyağıyla buluşturacağım ama öncesi hemen şerbetin soğuk olması gerekiyor. Ondan dolayı şerbeti hazırlamak istiyorum. Burada 5,5 su bardağı toz şekerimiz var. 5,5 su bardağı toz şeker tam 1 kilo toz şeker yapıyor sevgili seyirciler. 6,5 su bardağı 200 mililitrelik bardak ile sevgili seyircilerim su veriyoruz şerbete. Bakın şekerden fazla suyumuz. Evet. Evet, 6,5 bardak su, 5,5 su bardağı şekerle birlikte kaynamaya bıraktık. Hemen gelelim şimdi. Burada sevgili seyircilerim, şimdi şu tortusu özellikle beni çok rahatsız ediyor. En sıkıntılı yerlerden bir tanesi bu. 250 gram tereyağını erittim. Erittikten sonra bana lazım en sade bölümü. Sade yeri. Yağın sadesi. Şöyle kontrollü bir şekilde almaya çalışıyorum. Burası yeterli. Şuradaki bakın sade tereyağı elde ettik.
Evet, şimdi sevgili seyircilerim, şuradan birazcık o beyaz yere dokunmadan almaya çalışıyorum. Sonrasında şu beyaz yer nedir derseniz, bu beyaz yer yanıyor baklavanın üzerinde. Ondan dolayı orayı almak istemedim. Şimdi sevgili seyircilerim, artık şurası tam bir sade yağ oldu. Tereyağını sevgiyle böyle güzel, ister kaşıkla, fırçayla sürmeyi tercih ediyorum. Eşit bir şekilde her tarafına tereyağı sürülmüş oluyor baklavanın. Sevgili seyircilerim, baklavamız artık fırına gitmeye hazır hale geldi. Şimdi bakın, tereyağı ile buluştuktan sonra 10 dakika bekletiyoruz ki kat aralarına tereyağı güzelce gitsin, nüfuz etsin. Sonra da fırında böyle çıtır çıtır kat kat olsun. Dilimlerini küçük kestim de böyle lokmalık olsun diye. İsterseniz büyük de kesebilirsiniz. Şerbet çok önemli sevgili seyirciler. Şerbette kaynamaya başladıktan sonra orta hararette 15 dakika kaynatıyoruz ama kaynamaya başladıktan sonra süreyi tutuyoruz. Evet, şimdi 180 derecelik ısıtılmış fırına tatlımızı göndereceğim. Ortalama 1 saat. Her fırının performansı değişir sevgili seyirciler. Turbo fırın kapalı alt üst pişirme bölümünde baklavayı pişiriyorum. 1 saat sonra, yani 50. dakikada kontrol ediyoruz. Pişip pişmediğini zaten görüyoruz. Herkes fırının performansını tanır. Ona göre güzelce böyle yakmadan, ister kuru sevenler çok kurutabilirler. Yumuşak sevenler bir 5 dakika önce çıkarsınlar, yumuşak olsun diye. Herkesin damak zevki farklıdır sevgili seyirciler. Fırına gidiyor. Şerbetimiz için süre başladı. 15 dakikalık süre, kapatıyorum. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Sevgili seyircilerim, fırından baklavamız çıktı. 5 dakika sıcaklığı çıktıktan sonra şimdi soğuk şerbetini verme geldi. 50 dakika pişirdim. Ama işte dediğim gibi her fırının performansı farklı oluyor. Siz istediğiniz şekilde kızartabilirsiniz. Ve güzel, şimdi soğuk şerbetiyle tatlımız buluşuyor. 2 kat cevizi var içerisinde. Şerbetini verdikten sonra 2 saat bekletiyoruz. 2 saat şerbetini çekiyor. Ondan sonra servis vakti diyoruz. Sevgili seyircilerim, ev yapımı güzel bir cevizli baklavayı sizlerle tarifini paylaşmış bulunuyorum. Tüm detaylarıyla birlikte inşallah açıklamalar bölümüne de yazacağım. Ama güzel bir baklava oldu. Emek istiyor. Güzel, sonra sevdiklerinizle, dostlarınızla birlikte buyurun sofraya denilebilecek bir baklava oldu. Efendim, baklavamız şu anda servise hazır. Evlerinizde bolluk, bereket olsun. Kanalıma abone olup, beğenip, yorum yapıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu güzel baklavalar, tüm tatlar bütün dünyada olması temennisiyle sofralarınıza bereket olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın, hayırlı bayramlar diliyorum.